Hepimiz o ritmik sesi biliriz. İnsanoğlu olarak %21 oksijen dolu bu rahat atmosfere o kadar alışkınız ki suyun altındaki yaşam mücadelesini çoğu zaman unutuyoruz. Düşünün, su havadan 800 kat daha yoğun ve 50 kat daha akışa dirençli, yani viskozdur. En ideal şartlarda bile suda havadakinin %5'inden daha az oksijen bulunur. Bizim akciğerlerimiz havadaki oksijenin sadece %25'ini alabilirken balıklar o muazzam solungaçlarıyla sudaki oksijenin %80'ini süzmek zorundadır. Peki etrafı camlarla kaplı bu küçük ekosistemlerde balıklarımızı boğulmaktan kurtaran o asıl kahraman kim? Suyu sürekli döverek dalgalandıran bir şelale filtre mi? Yoksa dipten yukarı süzülen kabarcıklarıyla bir hava taşı mı? Bugün hava taşı oksijen vermez, sadece yüzeyi dalgalandırır efsanesini yıkıyor ve akvaryumdaki gaz değişiminin görünmez fiziğine iniyoruz. Akvaryumu aktif olarak havalandırma fikri aslında modern bir icat değil. 1854 yılında Dublin'deki küçük bir halk akvaryumunda Dr. Robert Ball isimli bir araştırmacı balıkları hayatta tutabilmek için akvaryuma bildiğimiz şömine körüyle hava basıyordu. 2 yıl sonra 1856'da Fransız doktor Cloquet bu hortumun ucuna ince bir tel örgü takarak havayı küçük kabarcıklara böldü ve böylece hava taşının atası doğmuş oldu. 1963 yılına geldiğimizde ise Halvin Bottom Filter gibi tasarımlarla bugün bildiğimiz şelale filtrelerin temelleri atıldı. Peki oksijen suya tam olarak nasıl giriyor? Rutgers Üniversitesi'nden kimyagerlerin de basitçe anlattığı gibi suyun molekülündeki O harfi balıkların soluduğu oksijen değildir. Balıklar tıpkı şekerin suda çözünmesi gibi atmosferden suya karışan serbest oksijeni solurlar. İşte burada bilim dünyasının temel kurallarından Henry yasası devreye girer. Suyun barındırabileceği oksijen miktarı fiziksel bir sınıra, özellikle de sıcaklığa bağlıdır. Balıkların sağlıklı büyüyebilmesi için suda en az 5 ppm çözünmüş oksijen bulunmalıdır. Bu seviye 3 ppm'in altına düştüğünde stres başlar. 1 ppm'in altı ise ölümcüldür. Suyun sıcaklığı arttıkça gaz tutma kapasitesi dramatik şekilde düşer. Üstelik her 10 derecelik sıcaklık artışında balıkların metabolizması hızlandığı için oksijen ihtiyaçları 2 ila 3 katına çıkar. Yani yaz aylarında balıklarımız kelimenin tam anlamıyla görünmez bir nefes darlığı çeker. Gelelim internet forumlarında en çok dönen o meşhur efsaneye. Hava taşından çıkan kabarcıklar suyun içindeyken oksijen vermez. Sadece yüzeye çıkıp patladıklarında işe yarar. Bu tamamen yanlıştır. Gaz değişimi hava ile suyun temas ettiği herhangi bir sınır çizgisinde gerçekleşir. Oksijen bir kabarcığın içindeyken ben sadece yüzeyde suya karışırım demez. Hatta su ürünleri çiftliklerinde ve devasa atık su arıtma tesislerinde suyu havalandırmak için yüzey dalgalandırıcılar yerine mikro kabarcık üreten difüzörler kullanılır. Neden mi? Çünkü kabarcıklar ne kadar küçük olursa suya temas eden toplam yüzey alanı o kadar devasa olur ve oksijenin suya difüzyonu inanılmaz hızlanır. Ayrıca hava taşları, hava asansörü dediğimiz mekanik bir dikey akıntı yaratır. Yükselen hava kabarcıkları beraberinde bir su sütununu yukarı doğru çeker. Bu sayede akvaryumun dibine sıkışmış oksijensiz suyu yüzeye, yüzeydeki temiz suyu ise dibe taşır. Ancak küçük bir uyarımız var. Hava taşlarınızın gözenekleri zamanla kalsiyum, mineral ve alklerle tıkanır. Tıkanan bir taş binlerce ince kabarcık yerine sadece birkaç tane dev baloncuk çıkarmaya başlar ve oksijen transfer verimliliği saatler içinde dibe vurur. Peki ya şelale filtreler? Şelale filtrenin asıl gücü sadece suyu hareket ettirmesinde değil, su yüzeyinde yarattığı türbülansta yatar. Akışkanlar dinamiğinde Reynolds sayısı denilen bir ölçüm vardır. Bu sayı 2300'ün altında olduğunda su pürüzsüz akar ve bu laminer akışta havalandırma çok zayıftır. Ancak şelale filtrenin suyu yüksekten döküp yüzeyi şiddetle parçaladığında Reynolds sayısı 4000'i aşarak kaotik ve türbülanslı bir akış yaratır. Bu şiddetli türbülans suyun yüzeyinde biriken ve gaz değişimini bloke eden o sinsi biyofilm tabakasını paramparça eder. Sahada yapılan testler iyi bir noktadan dökülen şelale filtrenin akvaryumdaki oksijen seviyesini 7.4 ppm gibi harika seviyelere çıkarabildiğini kanıtlamıştır. Bu teorik bilgileri gerçek dünya krizlerinde test edelim. Bitkili tank sahiplerinin en büyük korkusu şelale filtre veya hava taşının suya verdikleri pahalı karbondioksit uçurmasıdır. Evet, yüzey dalgalanması karbondioksitin havaya kaçışını hızlandırır. Ancak suyun yüksek miktarda hem karbondioksit hem de oksijeni aynı anda tutabileceği unutulmamalıdır.
Dahası bitkiler gündüz oksijen üretirken gece karanlığında tam tersine tıpkı balıklar gibi oksijen tüketirler. Bu yüzden geceleri çalışan bir hava taşı sistemin çökmesini engelleyen harika bir sigortadır. Bir diğer senaryo ise elektrik kesintileridir. Motorlu filtreniz durduğunda sirkülasyon sıfırlanır. Florida'daki Winston Park Gölü'nde yapılan bir vaka çalışmasında havalandırma sistemi kapatıldığında gölün derinliklerindeki oksijen tamamen tükendiği ve devasa balık ölümleri yaşandığı görülmüştür. Aynı felaket evinizdeki kalabalık akvaryumunuzda da yaşanabilir. Elektrik kesintilerinde hayat kurtaran yegane şey pille çalışan basit bir hava motoru ve hava taşıdır. Toparlamak gerekirse ister o muazzam türbülansı yaratan bir şelale filtreniz olsun, ister ince kabarcıklarıyla sirkülasyon yaratan kaliteli bir hava taşınız olsun. Uygun kapasitede kullanıldıklarında İkisi de akvaryumunuzu mükemmel şekilde havalandırır. En risksiz ve modern strateji nedir derseniz, ana döngüyü ve yüzey dalgalanmasını şelale filtrenizde sağlarken tankın bir köşesinde yedek bir hava taşı veya sünger filtre çalıştırmaktır. Akvaryumlarınıza her baktığınızda sadece yüzen balıkları değil, suyun o görünmez gaz değişim dansını ve milyarlarca yıllık yaşam fiziğini de görmeniz dileğiyle. Videoyu beğenmeyi ve muazzam tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Suyunuz berrak olsun.